O gün hiçbirimiz uyanacağımız dünyayı beklemiyorduk. Bir sabah uyanırsın, her şey sıradan görünür. Ama bazen o sabahlarda bir şeyler geri dönülemez şekilde değişir. Antil'den tam olarak da öyle bir sabahın oyunu. Evet, bu gerçekten benim ilk videom olacak ve bu konuda biraz heyecanlıyım. Eğer olur da bir hatam olursa ya da beğenmediğiniz bir konu olursa yorumlarda belli ederseniz sevinirim. Gerçekten ilk deneyimlerim olacak. Beğenirseniz de beğenmeyi, beğenmezseniz de dislike atmayı, en azından devam edip etmeyeceğimi böyle karar verebilirim. Teşekkürler. Ana karakterimiz Mark, Filipinler'de yaşayan bir lise öğrencisidir. Yurt dışında çalışan ailesinin gönderdiği parayla tek başına yaşamaktadır. Boş zamanlarında piyano çalmayı öğrenmeye çalışır. Küçükken annesinin çaldığı bir parçayı tekrar etmeye uğraşır ama henüz ilerleme kat edememiştir. Oyun Mark'ın okula gitmek üzere yola çıkmasıyla başlar. Yolda sınıf başkanı ve hoşlandığı kişi olan Louis'ten bir mesaj alır. Louis, sabah teslim edilmesi gereken bir projeyi hatırlatır. Ancak Mark önceki gece oyun oynamaya daldığı için projeye hiç başlamamıştır. Louis'i hayal kırıklığına uğratmak istemeyen Mark, grup arkadaşı ve yakın dostu Ryan ile birlikte okul kütüphanesinde hızlıca projeyi tamamlamaya çalışır. Bu sıradan olay aslında oyunun tüm zincirleme olaylarını başlatır. Hazırladıkları slaytlar şaşırtıcı biçimde çok iyi olur. Bu da Louis'in Mark'a ertesi gün satranç turnuvasına davet etmesine yol açar. Satranç maçında Mark, Louis'in en yakın arkadaşı Sofia ile tanışır. Louis, maçı kazanınca Sofia, hastaneden gelen aramayla hasta büyükannesinin yanına gider. Louis ve Mark yalnız kalır. Aralarında kısa ama önemli bir konuşma geçer. Mark, Louis'in bir sevgilisi olduğunu öğrenir. Bu da birlikte olma ümidini suya düşürür. Gerçekten çok üzüldüm Mark. Ama aynı zamanda garip bir şey duyar. Louis ve aynı zamanda birçok kişi son zamanlarda sahte anılar yaşadıklarını söylemektedir. Yani dejavu gibi bir şey. Hiç yaşanmamış olayları hatırlamaktadırlar. Bu konu geçerken Mark da zihninde bir bulanıklık hisseder. Ekranın sarsıldığı, bilincinin karıştığı bir an yaşanır. Bu da bir şeylerin ters gittiğine işaret eder. Daha sonra Mark en yakın arkadaşı Catherine'le vakit geçirir. Catherine biraz şakacı, sevimli bir karakter. Sohbet sırasında Catherine, üçüncü arkadaşları Ryle son zamanlarda meşgul olduğunu söyler. Mark, Louis'in sevgilisi olduğunu Catherine'e söyleyince üzülür. Çünkü aslında Louis'e karşı bir ilgisi vardır ve bu konuyu çok fazla açmak istemiyorum. Biraz tuhaf bir ilişkileri var. Beraber yeni gelen transfer öğrencilere odaklanmaya karar verirler. İkili bu öğrencileri araştırırken Nicole Laman adında bir kızın fotoğrafını görürler. Onun adını duymak bile Mark'ta garip bir tanıdıklık hissi uyandırır. Az önceki dejavu hissi gibi. Sanki onu daha önce duymuştur. Bu an yine o dejavu efektini tetikler. Buradan sonra bu oyunda yaşanan bu bulanıklık efektine dejavu olarak bahsedeceğim. Çünkü tam o sırada Mark bir şeyler hatırladığı zaman veya bu geçmişini tetikleyecek bir anda bir stres yaşadığında ekranda bulanıklar yaşanmaya başlıyor. Buna da dejavu efekti olarak bahsedeceğim. Mark, Nicole'ü daha önce hiç görmemesine rağmen bir şekilde onu tanıdığını hisseder. Ertesi gün Mark okula erkenden gelir fakat sabahın çok erken saati olduğu için Mark uyuyakalır. Çoğu dersi uykuda geçirir ve resim dersinde hemen önce uyanır. Resim dersinde teslim edilmesi gereken bir ödev olduğunu öğrenince Mark panikler ve okulun koridorlarında malzeme odasına doğru koşar. Ancak koşarken birine çarpar. Resim yapan Nicole. Bak sen şu işe ya. Allah Allah. İkili yaşanan bu olay yüzünden müdürün odasına gönderilir. Yeni öğrenci olduğu ve üstüne Mark'ın çarptığı için Nicole haklı olarak sinirlidir. Mark durumu düzeltmeye çalışır ama ikisi de inatçı oldukları için aralarında garip bir gerginlik yaşanır. Müdür bu olayların telafisi için ikisini de birlikte çalışmaya mecbur eder. Bozdukları tabloyu yeniden boyayacaklardır. Bu Mark'ın Nicole'in evine gitmesini gerektirir. Beraber resim yaparken beklenmedik şekilde iyi anlaşmaya başlarlar. Fakat Mark, Nicole'in eserinin kalitesi yüzünden kendini kötü hisseder. Bu yüzden bilerek kötü bir tablo yapar ve imzasını atar. Böylece Nicole ona yardım etmesine gerek kalmaz. Neden Mark? Niye? Neden? Daha sonra Mark tuvalete gitmek ister ama dikkati dağılır ve evdeki bir odada piyano görür. Bak sen şu işe. Kendini tutamaz ve piyanoyu çalmaya karar verir. Nicole bu durumu fark edip öfkelenir. Ondan evden gitmesini ister. Bunun sebebini de oyunun ilerleyen kısımlarında göreceğiz.
yukarıda çıkan gürültüyü Nicole'un annesi duyunca Mark'ı akşam yemeğine davet eder. Nicole'un itirazlarına rağmen Mark gıcıklık olsun diye kabul eder. Yemekte aile Nicole'un geçmişinden biraz bahseder. İşte burada oyunun evreninde en önemli olayı öğreniriz. The Ruling, yargı adında verilen büyük bir felaket yaşanmıştır. Bu olay oyunun geçtiği zamandan yaklaşık bir yıl önce meydana gelen kıyamet benzeri bir olaydı. Kasırgalar, depremler, yıkımlar, bildiğin dünyanın yarısını yok etmek isteyen biri varmış gibi. Bu felaketin sonuçları biraz ağır oldu tabii ki de. Binlerce ölü, sayısız kayıp yaşanmıştı. Sofya'nın hastanede yatan büyükannesi bu olayın kurbanlarından biriydi. Nicole'un memleketi bu felaket yüzünden yok olmuş. O yüzden taşımak zorunda kalmıştı. Ertesi sabah Mark, Louis ile birlikte Sofya'nın hastanede yatan büyükannesini ziyaret etmeye gider. Ancak hastanede bulduğu süre boyunca Mark'ın dejavu baskısı giderek kötüleşmeye başlar. Binada bir şeylerin tanıdık geldiğini hisseder ama nedenini çıkaramaz. Bu olayları da oyunun ilerleyen zamanlarında göreceğiz tabii ki de. Durumu ağırlaştıkça biraz sakinleşmek için asansöre biner. Fakat asansörden çıktığında kendini hastanenin 3. katının bozulmuş garip bir versiyonunda bulur. Sanki bu oda geleceği ya da geçmişi gösteriyor gibidir. Hemşire masaları havada dönüyor, odalar boş ve karanlık, alarmlar çalmaktadır. Asansöre tekrar binip başka bir kata inmeye çalışır ama her seferinde yine aynı bozulmuş 3. kata geri döner. Her döndüğünde ortam daha da kötüleşir. Duvarlarda "senin suçun, senin hatan" yazıları belirir. Işıklar kırmızıya döner, her yer yıkılmıştır. Mark'ın zihinsel çöküşü artık zirvededir. Sonunda tekrar bu bozulmuş kattayken Sofya'nın büyükannesinin silüetini görür. Kadın ona dönüp "bu senin suçun" der. Mark bir şekilde bu garip gerçeklikten kurtulur ama artık gözle görülür şekilde yorgundur. Bir sonraki sahnede büyükanne konuşurken hastanede olmasının sebebi Sofya'nın suçu olduğunu ima eder. Sofya'nın büyükannesi iyice bunamıştır yaşadığı The Ruling yargı yüzünden. Zihinsel olarak bitkin hale gelen Mark, arkadaşları Catherine ve Riley ile birlikte geçirmeye karar verir. Ancak bu sırada elinin titremesi, görüşünün bulanıklaşması gibi belirtiler devam eder. Hastanedeki farklı gerçeklik olmayan görüntüleri ara sıra tekrar görmeye başlar. Bu zihinsel çöküş Mark, Nicole'u tekrar gördüğünde biraz hafifler. Festivalde karşılaştıklarında Nicole onu sakinleştirir. Mark yeniden normale döner ve günün geri kalanında beraber eğlenirler. Ancak bu esnada Mark, Catherine'i tamamen unutur. Onu orada tamamen yalnız bırakır. Festivalden sonra Mark eve döner. Catherine'i resmen unutmuştur. Ancak eve geldiğinde Catherine onu beklemektedir. Birlikte takılalım der. Mark kabul eder ama bütün gece boyunca telefona gömülüp Nicole'e mesaj atar. Catherine'i tamamen görmezden gelir. Bir süre sonra Catherine dikkatini çekmek için ona oyun oynamayı teklif eder. Bir yarış oyunu. Catherine başta Mark'ı açık ara farkla yener. Ama son anda bilerek yavaşlar ve Mark'ın kazanmasına izin verir. Mark bunu fark etmez, zaferi kutlar. Catherine ise sessizce gülümser. Ertesi gün Mark okulun piyano kulübüne başvurmak için denemeye girer. Annesinin çaldığı parçayı çalar. Nicole onu duyar. Nicole şaşkınlıkla "bu parçayı ben yazdım" der ve Mark'a eşlik eder. Eserin eksik notalarını birlikte çalıp Mark'ın bestesini tamamlar. Burada da küçük bir not koyacağım. Nicole'un bestelediği bu şarkı daha önce yaşamış olan arkadaşı Jake adına bestelemiş. Bunu oyunda kısa bir cümle olarak belirtiyor. İleride bu önemli bir olay olacak. Mark kulübe girecek kadar gelişir ve ikisi de yakın arkadaş haline gelirler. Aradan birkaç gün geçtikten sonra Louis, Mark'a dejavu ve sahte anılarla ilgili araştırmaların yeni bilgiler bulduğunu söylemek için ulaşır. Louis'in vardığı sonuç şudur: bu dejavu olayları muhtemelen zihinsel bir bozukluktur. Başka bir mantıklı açıklama yok diye düşünmektedir. Ancak Louis'in başka bir teorisi daha vardır. Fakat bunu henüz paylaşmak istemez. Mark daha sonra Catherine ile buluşur. Birlikte mezuniyet balosu için kıyafet bakmaya giderler. Onlar bunlara prom diyor bu arada. Catherine ailesinin ona elbise için para vermemesi nedeniyle morali bozuktur. Mark da kendine uygun bir şey bulamaz. Günün sonunda havai fişek izlemeye karar verirler ama yağmur yağar ve Catherine'in abisi onu gelip alır. Bundan sonra Noel gelir. Mark'ın babası işlerinden dolayı tatile Mark'ın yanına gelmez. Mark, geçmişteki ailesiyle birlikte yaptıkları Noel'leri hatırlayarak yalnız başına oturur. Yine tek başına
bir bayram geçireceğimi düşünürken Nicole ve ailesi kapıya gelir ve onu Noel'i birlikte kutlamaya davet eder. Mark hemen kabul eder ve onlarla vakit geçirir. Nicole çocukluk arkadaşı Jake'i özlediğinden bahseder. Geçmişinden yaşadığı zorluklardan söz eder. Ancak bu sırada Mark'ın dejavu baskısı yeniden artar. Bir anda çocukluğuna döner. Annesinin sesini duyar. Onu çağırmaktadır. Sahne kararıp tekrar açıldığında Mark evinde piyano üzerine çalışmaktadır. Ertesi günkü piyano seçmeleri için son gecedir. Bir sonraki güne seçmeler başlar. Mark, Gray'in Düğün Günü adlı parçayı çalar. Nicole ile yaptığı alıştırmalar sayesinde oldukça iyi çalar ve kulübe kabul edilme olasılığı artar. Ancak Nicole seçmelere katılmaz. Jake ile ilgili anıları nedeniyle piyanodan uzak durmayı seçmiştir. Nicole ile Jake'in arasındaki ilişki tam olarak şöyle. Aslında çok yakın arkadaşlar. Hemen aynı Mark ile Nicole arasındaki ilişki gibi. Ama Nicole ile Jake The Ruling'den önce bir tartışma yaşadılar ve The Ruling başladığında Nicole Jake'i kaybeder. Hayatı boyunca bunun pişmanlığını yaşamaktadır Nicole. Mark bu konuda onunla yüzleşir. Piyano çalmama sebebini öğrendiğinde. Nicole'den özür diler. Bu yaklaşımdan sonra da Nicole memleketine büyük annesinin yanına gitmeye davet eder. Mark da düşünmeden kabul eder. Yola çıkmadan önce Mark, Louis, dejavu ile kaybolan insanlar ve zihinsel baskı olaylarının yağmurla bağlantılı olabileceğini fark etmiştir. Yağmur yağarken görünürde olmayan insanların kaybolduğunu söylemektedir. Louis onu yaklaşan fırtına konusunda uyarır. Ama Mark, Nicole ile buluşmakta kararlıdır. İkili bir gün geçirir. Bisiklet sürerler, bir bankta oturup sohbet ederler. Aralarındaki bağ daha da güçlenir. Ancak Nicole, çocukluk arkadaşı olan Jake'in eski evini ziyaret etmek ister. Eve gittiklerinde hiçbir iz bulamazlar. Nicole çok sinirlenir. Mark'la tartışırlar. Mark da Nicole'e karşılık verince İkisi sessizce eve döner. Aralarındaki ilişki bir süreliğine bozulur. Mark bu olaydan sonra yaptıklarını düşünür. Telafi etmek için Nicole'e bir hediye alır. Ve bir süre geçer. Ardından balo gecesi gelir. Balo günü Mark, Catherine ile buluşur. Catherine ona bir hediye verir ve gecenin son dansında sana önemli bir şey söylemek istiyorum der. Birlikte fotoğraf çektirirler. Bir süre sonra Nicole gelir. Mark ve Nicole birbirlerinden özür dilerler olan tartışmadan dolayı. Geçmişi geride bırakıp birbirlerine destek olacaklarına söz verip dans ederler. Nicole gecenin sonunda Mark'ın yanından küçük bir öpücük kondurur. Ancak bu romantik anın hemen ardından Mark fark eder ki Catherine ortalıktan kaybolmuştur. Yağmur yağmaya başladığında aklına Louis'in söyledikleri gelir. Panik halinde dışarı koşar. Catherine'i bulmak için sokakta deli gibi koşar. Koşarken annesinin sesini yeniden duyar. Mark diye seslenmektedir. Annesinin çağrısına direnir ama sonunda içgüdüsel olarak durur. Sanki annesini bir kez daha görebiliyormuş gibi elini uzatır. Annesi ona bunu artık yapamayız, geçmişi bırakman gerek der ve elini bırakır. Mark gerçekliğe döner ve koşmaya devam eder. Otobüs durağında Catherine'i bulur. Birbirlerine doğru koşarlar fakat Mark bir anda göz ucuyla yaklaşan kamyonu görür. Uyarmaya çalışır ama sesini yağmur bastırmaktadır. Catherine kamyonu fark edemez ve kamyon Catherine'e çarpar. Catherine Mark'ın gözleri önünde can verir. Sahne Catherine'in cenazesiyle başladı. Herkesin yüzü asıktı. En başta Catherine'in ailesi ve arkadaş grubu. Rael bile suçluluktan erimişti. Ama Mark'ta affedecek hal yoktu. Zaten kendi derdi başından aşkındı. Sonunda babasına döndü. Babası hala annesinin bir gün geleceğini umuyordu sanki. Yüzünde öyle bir ifade vardı. Mark o an sinirlendi. Hepimizin duyması gereken şeyi söyledi. O öldü. Bitti. Geri gelmeyecek. Bu laf sadece annesi için değil, geçmişe takılıp kalan herkes içindi. Ama bilmiyordu ki o da geçmişe takılacaktı. Aradan yıllar geçti. Mark hayatına devam etti. Hatta Nicole ile evlendi. Ama eski dostlarla yollar ayrılmıştı. Evlerini taşırken Mark'ın karşısına lise hatıralarıyla dolu tozlu bir kutu çıktı. Kutunun içinde Catherine'e ait kaset vardı. Mark kaseti alıp dinlemeye başladı. Başta bir grubun şarkısı çalmaktaydı. Cızırtıların arasından bir ses gelmeye başladı. O ses Catherine'e aitti. Sesi acılı ve duygu doluydu. Her an ağlayacak gibi titremekteydi. Selam Mark. Bunu dinliyorsan beni özlemişsin demektir salak şey. Ben de seni özledim. Ne kadar hayallerimiz vardı değil mi?
Ben hepinizin çok başarılı olmasını istiyorum. Özgür olmasını. Benim gibi dört duvar arasında sıkışıp kalmayın tabii ki de. Ah bir bilsen o baloya gelmek için neler planladım. Ailem beni resmen hapiste tutuyordu. Ama o son gece o baloda sizinle olmak için bir yolunu bulacaktım. Bu dünya bazen çok acımasız. Ama sana söz veriyorum. Işığı bulacaksın. Unutma, sen çok güçlüsün. Bu sahnelerde öğreniyoruz ki Catherine aslında bizle baloya gelmek istiyormuş ve balodan ailesinin zoruyla resmen apar topar çıkartıldı. Ama buna rağmen ailesinden kaçtı. Ailesinden kaçıp onlardan uzaklaşmak, onlardan tamamen kurtulmak istedi ve otobüs durağına bindi. Zaten geri kalanında olanları biliyorsunuz. Bu sözler Catherine'in The Strong kasetinden gelmekteydi. Mark o an gözyaşlarına boğuldu. Catherine'in ne kadar zor bir hayat yaşadığını, o neşeli tavrın ardında ne fırtınalar koptuğunu bir kez daha anladı. Kaseti bitirdikten sonra elindeki o eski yarış oyununa takıldı gözü. Mark o oyunu açtı. Birkaç tur attıktan sonra aklına bir şey dank etti. O zamanlar fark etmemişti ama şimdi bir şeyler çok netti. Catherine o yarışlarda bilerek kaybediyordu. Hep ben beceriksizim ya derdi. Oysa o Mark'ı mutlu etmek için, onu güldürmek için oyunu ona veriyordu. Mark'ın yüzüne buruk ama tatlı bir gülümseme yayıldı. Bu oyunun ilk finaliydi. Ben kolay kolay aslında böyle bu tarz oyunlara ağlamam ama gerçekten bu sahneler benim için çok duygusaldı. Ama hikayede bir şeyler eksikti ya. Devam etmek istedim. Jenerik'in bitmesini bekledim. Tam jenerik bitti derken ekranda bir yazı belirdi. Devam et. Devam et butonu bastığımda siyah bir kelebek uçtu ve oyuna yeni bir döngüyle tekrar başladı. Mark ikinci döngüde Catherine ve Louis ile önceki zaman çizgisinden çok daha yakın arkadaş olur. Onlarla daha çok yakınlaşır. Ama kader ikisini de yine Mark'ın elinde almıştır. Bu sefer Louis de kaybolmuştur. Acısı dayanılmaz hale gelir. Nicole bile onu bu halden çıkaramaz. Hatta bir önceki zaman çizgisinde evlenmiş olsalar bile Mark'ın içindeki keder çok derindir. Artık tamamen yasına gömülmüştür. Bu sonsuz keder sonunda siyah bir kelebeğin ortaya çıkmasıyla bölünür. Kelebek her şeyin başına dönülmesini sağlar. Aynı ilk sondaki gibi. Böylece üçüncü döngü yani oyunun üçüncü bölümü başlar. Yine cuma günü hikayenin ilk başladığı güne döneriz. Ama bu defa büyük bir fark vardır. The Ruling denilen felaketin verdiği zarar çok daha fazladır. Hatta ilk döngüden daha da fazladır. Buna rağmen Mark'ın tek odak noktası Louis'i bulmaktır. Mark Louis'i bulmasının sebebi bir anda ortalıktan kaybolmuştur. Herkes onun öldüğünü düşünmektedir. Bu sefer önceki döngüden bazı anılarını hatırlıyor ve sorunu hemen çözmeye odaklanmıştır. Bu kez slaytları zamanında tamamladığını hatırlar. Ama bazı anıları net değildir. Louis zaman çizgilerinden bahseder. Ancak tümünü hatırlayamaz ve hala neyin neden olduğunu çözemez. O gece Nicole'ü sosyal medyada bulur. Onun da geçmiş döngülerde silik anılar taşıdığını fark eder. Birbirlerine mesaj atarlar ve zaman bir kez daha sıfırlanır. Sanki evren onların bir araya gelmesini istemiyor gibi. Rowling'in yol açtığı hasar yeniden artmıştır. Yine cuma gününe dönülür. Mark bu kez Nicole'e buluşmalarını söyler. Gün yeniden başladığında artık Louis ile aynı proje grubunda değildir. Onun yerine Ryan ve Catherine ile çalışır. Çünkü Louis artık bu zaman çizgisinden tamamen yok olmuştur. Onun araştırmalarına göz atarak neler olduğunu anlamaya çalışır. Notlardaki deneyi tekrar yapmaya çalışır. Nicole geldiğinde Mark önceki zaman çizgisindeki bütün anılarını geri kazanır. Nicole de anılarını hatırladığını söyler. Bu noktada Mark ve Nicole birlikte konuşurlar. Sonraki zaman çizgisinde arkadaşlarını beraber kurtaracaklarını anlaşırlar. Ardından el sıkışırlar ve puf yine zaman sıfırlanması olur. Yeni zaman çizgisinde hasar daha da büyümüştür. The Ruling artık toplumun temellerini sarsar, tren istasyonlarını bile kullanılmaz hale gelir. Sofia, Mark'a Louis'in kaybolduğunu yazar. Mark onu tepenin orada bulur. Louis araştırmalarına öylesine takıntılı hale gelmiştir ki geçmiş döngülerini hatırlamadığı için Mark'a güvenmez. Yine de ona bir teori sunar. Mark ve Nicole'un arasında bir bağ olduğunu ve eğer birbirlerinden uzak dururlarsa döngülerin durabileceğini söyler. Üçüncü döngü böyle başlar. Mark ve Nicole, Louis'in teorisini uygulamaya çalışır.
tüm geçmiş yaşamların anısıyla birbirlerinden uzak durmaya karar verirler. Ama bu ayrılık kalplerini paramparça eder. Aralarındaki bağ o kadar güçlüdür ki ne kadar kaçsalar da kader onları tekrar aynı yere sürükler. Yeni bir zaman sıfırlanmasından sonra The Ruling felaketi her zamankinden daha da kötüleşir. Hatta her zaman sıfırlanmasında The Ruling daha da ilerlemektedir. Şehirler yıkılıyor, insanlar yaralanıyor. Bu yaşananlardan dolayı Catherine artık hastanededir. The Ruling yüzünden yaralanmıştır. Kader, Mark ve Nicole ne kadar istemeseler de aynı asansörde karşılaştırır. Bu karşılaşma tıpkı ilk döngüdeki gibi bozulmuş hastane gerçeğini yeniden yaratır. Işıklar yanıp söner, duvarlar eğilir, sesler yankılanır. Bu sahnede ikisi de geçmişin görüntülerini görür. Annesinin kaybolduğu günü, Jake'in Nicole'a verdiği konser sözü. Zihinleri ağır yük altındadır. Ama birbirlerinin acısını ilk kez gerçekten anlarlar. Mark ikinci perdede o kayıplardan sonra bir kez daha gözlerini açar. Ama bu seferlik bir tuhaflık vardır. Zihni sayısız evrenden gelen görüntülerle doludur. Kate'i kurtaramadığı, Louis'i kaybettiği, Nicole'un yok olduğu, binlerce ihtimalin hepsi üst üste binmiştir. Bunları gördükçe Mark delirme noktasına yaklaşmıştır. Zaman bir kez daha sıfırlanır. Mark uyanır ve bu sefer Catherine yanındadır. Aklı hala bulanıktır ama içinde tek bir düşünce vardır. Bu sefer her şeyi düzelteceğim. Hemen laboratuvara koşar. Louis orada değildir. Ama Mark bu sefer bir şey fark eder. Önceki döngüde yaptıkları müdahale hastanedeki bozulmayı durdurmuştur. İşte o an jeton düşer. Eğer bozulmaları yani gerçeklikteki yırtıkları birer birer kapatabilirse belki tüm felaketi durdurabilirler. Nicole ile buluşur. Artık ikisi de kader ortağıdır. The Ruling her şeyi başlatan gizemli olay tarafından etkilenen yerleri tek tek dolaşmaya başlarlar. Ama küçük bir sorun vardır. Mark ve Nicole bu evrenin sorunu haline gelmiştir. Ne zaman göz göze gelseler, ne zaman birbirlerine odaklansalar, gerçeklik çatırdamaya, dalgalanmaya başlar. Yine de bu kez birlikte hareket ederek bu yırtıkları kapatmayı başarırlar. Ne var ki bu işin bir ağır bedeli vardır. Kapattıkları her yırtık Mark'ın zihnini biraz daha dağıtır. Nicole'ün de gücünü tüketir. Evrenin yırtıklarını kapatırken çok fazla güç harcarlar. Zihinsellik o kadar dayanılmaz hale gelir ki Nicole bayılır. Mark onu kurtarır ama gerçeği de fark eder. Bu bedel onları yavaş yavaş mahvediyordur. Yine dünya sıfırlanır ama bu kez dünya kıyametin eşiğindedir. Şehirler artık birer birer yıkıntıdır. Eski okulları bir mülteci kampına dönmüştür. Mark bu yıkıntılar arasında Louis'in hala hayatta olduğunu öğrenir. Louis bu döngüde aklını neredeyse tamamen kaybetmiştir. Ama Mark'ı tanır. Ona son bir umutla fısıldar. Hala bir şans olabilir. Ona bir geçiş kartı verir. Belki dışarıda kapaması gereken son bir yırtık kalmıştır. Mark oraya gider ama orada Catherine'i görür. Ona ulaşmaya çalıştığı an Kate yine bir kez daha gözleri önünde paramparça olup yok olur. Zaman bir kez daha sıfırlanır. Artık bundan sonra tam bir delilik. Ardı ardına çöken dünyalar, her yeni döngüde biraz daha yıkılan bir toplum. Mark biraz daha delirir. Louis yok, Catherine yok, Nicole ondan uzaklaşmış. Mark bu çökmüş dünyanın ortasına tek başınadır. Takıntısı artık tek bir düşüncede toplanmıştır. Hepsini kurtaracağım. Ama bunu başaramaz. Catherine'e son bir kez daha ulaştığında ona seni kurtaracağım der. Catherine bu kez sadece acı bir gülümsemeyle artık gerek yok der. O da silinir. En sonunda dünya hepten komple silinir. Böylece Mark ve Nicole varlığın tamamen yok olduğu bir boşlukta uyanırlar. Ne gökyüzü vardır ne de zemin. Sadece sonsuz, kulak tırmalayıcı bir sessizlik ve beyazlık vardır. Burası Void dedikleri bir yerdir. Gerçekliğin dışı son döngünün eşiğidir. Burada zamanın ve mekanın ötesinde geçmişin anıları yavaş yavaş su yüzüne çıkar. Mark, Nicole'ün geçmişini görür. Kayıp arkadaşı Jake de piyanoda çaldıkları günleri, Jake'in
ailesiyle kavgalarını, kaçma planlarını ve o kaçışın trajik sonucunu, Nicole, Jake'in öldüğünü aslında hiç öğrenememiştir. Sadece onun o önemli konserin gelemediğini hatırlıyordur. Bu yüzden her döngüde boşuna da olsa onu aramaya devam etmiştir. Nicole de Mark'ın geçmişini görür. Annesinin çalışmak için yurt dışına gidişini, Mark'ın annesine kızmasını ve sonra annesinin bindiği uçağın kaybolduğu haberini, Mark'ın yıllardır taşıdığı o korkunç suçluluğu ve inkarı görür. İşte burada oyunun en büyük sırrı ortaya çıkar. Her şeyi başlatan o felaket, yani The Ruling, aslında Jake ve Mark'ın annesinin işidir. İkisi de ölmeden önce geride bıraktıkları için, yani Nicole ve Mark için inanılmaz pişmanlık ve sevgi duymuşlardır. Bu yoğun duygu evrenin kendisine dokunmuş, zamanı ve gerçekliği bükmüştür. Jake ve Mark'ın annesinin amacı Mark ve Nicole'un birbirlerini bulmasını sağlamak. Çünkü bu iki yaralı ruhu ancak birbirlerini iyileştirebileceğini biliyorlardı. Ama insani duygulara, pişmanlıklara dokunulan zaman kontrolden çıkmış. Bu iyi niyetli müdahale korkunç döngülere, çöküşlere ve felaketlere yol açmıştır. Şimdi Mark ve Nicole o beyaz boşlukta birbirlerinin en karanlık sırlarını görmüş olarak dururlar. Sonunda gerçekten birbirlerini anlarlar. Tam o anda bu boşluğun ortasında beyaz bir piyano ortaya çıkar. İkisi de piyanoya doğru yürür. Birbirlerini görmezler ama aynı anda tuşlara dokunurlar. Ses yankılanır. Nicole Mark'ın melodisini duyar. Mark da Nicole'inkini. Artık zaman, mekan, beden yoktur. Sadece müzik vardır. Birbirlerinin seslerinden tanırlar. Onlar çaldıkça evrenin kırıkları iyileşmeye başlar. O an binlerce kelebek belirir. Siyah ve beyaz kanatlı parlayan kelebekler. Kelebeklerin sesi aslında Mark'ın annesinin ve Jake'in sesidir. Artık üzülmenize gerek yok. Kendinizi affedin. İkisi de kaybettikleriyle son kez yüzleşir. Sesler devam eder. Artık gidebilirsiniz. Birbirinizi buldunuz. Bizim görevimiz bitti derler. O içten duydukları pişmanlıkların sesi nihayet huzura ermiştir. Kelebekler dağılır. Nicole ve Mark birbirlerine son bir kez daha bakar. Bilirler ki bu bakış aynı zaman bir vedadır. Çünkü döngüyü kırmanın ve herkesi kurtarmanın bedeli bir daha asla birbirlerini görmemektir. Ellerini uzatırlar. Dev bir ışık patlar. Burada birbirlerinden son bir kez vedalaşmasının sebebi aslında The Ruling'den dolayı. The Ruling, Nicole'un yaşadığı kasabanın yok olmasından dolayı Mark'ın yaşadığı yere mülteci olarak gitmesinin orada yaşamasına sebep olan şeydi. Artık zaman sıfırlanmasından dolayı The Ruling olmadığı için Nicole ile Mark bir daha birbirlerini göremezler. Tabii biz öyle zannediyoruz. Zaman yeniden başlar. Yeni zaman çizgisinde. The Ruling hiç yaşanmamıştır. Felaket yoktur. Şehirler sağlamdır. Mark bu kez Catherine'in evden kaçtığını fark eder ve onu otobüse gitmeden önce zamanında bulur. Ona sarılır. Yalnız değilsinler. Böylece Kate'in ölümü hiç yaşanmaz. Kate yardım alır ve abisiyle barışır. Louis hayalindeki üniversiteye kabul edilir. Sophia'nın büyükannesi hastaneden sapasağlam taburcu olur. Nicole'un kasabası hiç yıkılmaz. O da yeniden piyano çalmaya başlar. Bu kez piyano çalmasının sebebi kayıp birini aramak için değil, sadece mutluluk için çalmaktadır. Ama Mark ve Nicole'un yolları bu evrende hiç kesişmez. Çünkü onları bir araya getiren trajik felaket yoktur. Yıllar geçer. Mark ve Catherine birlikte huzurlu bir hayat sürerler. Nicole ise başka bir şehirde başka bir hayat kurmuştur. Son sahnede iki kişi aynı kafede farklı günlerde farklı masalarda oturur. Birbirlerini asla tanımazlar ama kamera dışarı kayarken arka planda ikisinin de bildiği o melodi çalar. Birlikte besteledikleri o şarkı ve işte Until Dawn tam olarak da böyle bir hikayeydi. Bilmiyorum, bu hikayede bende gerçekten garip bir ağırlık bıraktı. Mark ve Nicole sadece o basit anlar için her şeyi feda etti. Size önerim, gidin ve sevdiklerinizin değerini bilin. O saçma sapan, belki size sıkıcı gelen, belki de utanç verici gelen anların kıymetini bilin. Çünkü bir gün o basit anı geri getirmek için Mark gibi tüm evreni yakmaya razı olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.